Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde çok sık karşılaştığımız problemlerden özellikle böceklenme, kırmızı örümcek, sineklenme, trips böcekleri, unlu bit, kabuklu bit ve benzeri birçok böceklenme ile karşı karşıya gelebiliyoruz ve bunlarda kurtulmanın en etkili yönteminden sizlere bahsedeceğim. Ve özellikle orkidelerde trips izleri nasıl olur bunlardan da bahsetmek istiyorum. Hemen elimdeki orkideyi size göstermek istiyorum. Uzun süredir orkidemde bir farklılık hissettim. Orkidemin özellikle yapraklarında, çiçeklerinde, tomurcuklarında ve özellikle dal kısımlarında su damlacıkları şeklinde küçük yapışkan lekeler fark ettim. Bakın sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük yapışkan damlacıklar var ve bu damlacıklar giderek bütün orkideye yayılıyor. Hem yapraklarında beyaz lekeler, kırılmalar oluşturuyor hem de çiçeklerde aynı şekilde lekeler oluşuyor. Yapmış olduğum araştırma sonucunda bunların trips böceği olduğunu fark ettim ve bununla ilgili uzun süredir bir yöntem kullanıyorum. Bunu birazdan sizlere bahsedeceğim. Fakat özellikle şunu belirtmek istiyorum. Eğer sizlerin de orkidesinde bu şekilde yapışkan böcek izleri varsa sizlere tavsiyem orkidenizi hemen diğer orkidelerinizden ayırın. Çünkü bu trips böcekleri çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve bulaşıcıdır. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Ve bu hızlı bir şekilde ilerledikten sonra diğer orkidelere de geçiyor. Ve diğer orkidelerinde maalesef özellikle yapraklarını, kök gelişimini, tomurcuk gelişimini hemen etkiliyor. Tomurcukların ve yaprakların solmasına, üzerinde lekeler oluşmasına ve aynı zamanda renginin de değişmesine sebep oluyor. Bu bana gelen sorular arasında yapışkan sıvılarla ilgili çok fazla vardı. Fakat bununla ilgili çok video olmadığını fark ettim ve ben de sizlerin bu konuda bilgi sahibi olmanız için bu videoyu paylaşmak istedim. Bakın şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğim gayet güzel fakat üzerinde gördüğünüz gibi lekeler oluşmaya başladı. Bu lekeler orkidenizde bir trips böceğinin olduğunu gösteriyor. Ve özellikle bakın hem böyle lekeler oluşuyor hem de çiçeklerin üzerinde küçük küçük damlacıklar eğer fark ederseniz bu trips böceğinin olduğunu gösteriyor. Sadece çiçeklerde değil, bakın size hemen şunu da göstermek istiyorum. Normalde bu çiçeğimin şu anda gelişimi gayet güzel, çok güzel çiçek açıyor. Aynı zamanda kökler çıkarıyor. Fakat renk değişimi ve aynı zamanda küçük lekelerden fark ettim ki orkidemin yavaş yavaş solmaya başladığını fark ettim. Hemen tomurcuklarını size göstermek istiyorum. Bakın tomurcuk kısımlarında gördüğünüz gibi özellikle dalında küçük küçük beyaz lekeler var. Yapışkan sıvı lekeler var. Ve eğer bu yapışkan sıvı lekeleri dikkat edilmezse hemen tomurcukların da maalesef üzerinde oluşuyor. Ve açan tomurcuklardan tekrar bu trips böceği ya da unlu bit böcekleri bu şekilde maalesef bütün çiçeğe yayılmış oluyor. Bakın görüyorsunuz küçük küçük lekeler var. Küçük küçük damlacıklar var. Bu damlacıklar kesinlikle trips böceğinin olduğunu bize gösteriyor. Bu böcekten kurtulmanın iki önemli püf noktası vardır. Birincisi hasta olan orkidenizi hemen diğer sağlıklı orkidelerinizin yanından ayırın. Çünkü bulaşıcı olduğu için diğer orkidelerinize de bulaşmamış olacaktır. İkinci önemli püf noktası ise şimdi sizlere hazırlayacağım karışım ile orkidelerinizi bu böcekten kurtarabilirsiniz. Orkidelerinizdeki trips böceğinden kurtulmak için sadece trips değil, orkidelerinizdeki her türlü böcekten, bu kırmızı örümcek olabilir, kabuklu bit olabilir, unlu bit olabilir. Yani bunların hepsinden kurtulmak için sizlere kesinlikle nem yağını tavsiye ederim. Nem yağını uzun süredir orkidelerimde kullanıyorum ve gerçekten çok faydalarını gördüm. Nem yağı, nem ağacının özellikle yaprak ve çekirdeklerinin preslenmesiyle ortaya çıkan bir yağdır. O yüzden tamamıyla bitkiseldir, kimyasal değildir ve orkideleri hiçbir zararı yoktur. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece kokusu çok ağır. Kokusu çok ağır olduğu için böceklerin hemen kaçmasına yardımcı oluyor. Şimdi nasıl hazırlayacağımı göstermek istiyorum. Ben 250 milim suyu bakın böyle bir püskürtme kabının içerisine şimdi koyacağım. 250 milim suyu püskürtme kabının içerisine koyduktan sonra üzerine 20 damlaya yakın nem yağından damlatacağım. Ve bu 20 damla nem yağını damlattıktan sonra iyice çalkalayacağım. Çünkü içerisindeki su ve yağın birbirine karışması için iyice çalkalamanız gerekiyor. Bu yağ arkadaşlar özellikle orkidelerinizde çok fazla böceklenme varsa haftada bir kullanabilirsiniz. Bakın şimdi iyice karıştırıyorum.
İyice karıştığından emin olduktan sonra orkidenizin özellikle yapraklarına, dallarına, tomurcuklarına ve çiçeklerine sıkabilirsiniz. Tabii bunu sıkarken mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Yaprakların arasına su birikmemesi gerekiyor. Bakın şimdi size göstermek istiyorum. Ben şu anda üzerine hiçbir şey koymadım ve size nasıl suyun biriktiğini göstereceğim. Eğer ki burada dikkat etmezsek, bakın şu şekilde olduğu gibi eğer su kalırsa bu orkidenizin gövde mantarının ya da çürümesine sebep olur. O yüzden mutlaka bir pamuk koyarak o bölgelere, yaprak aralarına bu karışımı bu şekilde sıkmaya çalışın. Evet, ikinci orkidemi de yine aynı şekilde yapraklarına, özellikle orkidenin üst toprağına, kök kısımlarına ve dalına, tomurcukların her tarafını iyice sıkıyorum. Yaprak altlarını da sıkmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde sıktıktan sonra orkidenizi özellikle kurumaya bırakmanız gerekiyor. Bunu bir pencereyi açarak orkidenin yavaş bir şekilde kurumasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle orkidenizde hem böceklerden de korunmuş olacaktır. Özellikle bakın buraya kadar videomu umarım izlemişsinizdir. Videolarımı izlerken sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepsini izlemediğiniz zaman maalesef yanlış kullanım yapanlar oluyor. Yanlış kullanımlarınızın maalesef video izlemediğiniz için sebebi de siz olmuş oluyorsunuz. Çünkü ben size bütün detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sizleri sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Burada size özellikle bir önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Orkidenizin eğer ki çiçeklerinde, tomurcuklarında herhangi bir gözle görülen böceklenme ya da izler yoksa kesinlikle tomurcuk ve çiçeklerinize sıkmamanızı tavsiye ederim. Yoksa orkidenin çiçeklerinde lekelenmeler oluşur. Bakın ben şu anda sıkıyorum. Çünkü zaten benim orkidemi biraz önce gösterdiğim gibi hem yapraklarında trips izleri var. Küçük damlacıklar, yapışkan damlacıklar var. Hem de tomurcuklarında var. O yüzden ben şu anda bütün çiçek ve tomurcukların hepsini sıkıyorum. Ama eğer bu izler yoksa ve siz bu uygulamayı çiçek ve tomurcuklarına yaparsanız maalesef tomurcukların solmasına ya da çiçeklerinde üzerinde lekeler oluşmasına sebep olursunuz. Çünkü normalde orkide çiçeklerin üzerine su püskürtülmemesi gerekiyor. Bir de diğer önemli püf nokta, bakın özellikle bu gövde kısmını görüyorsunuz. Bu sıkmayı yaptıktan sonra kesinlikle orkidenin gövde kısmının yağlı, nemli kalmasına izin vermeyin. Bu bölgeleri bir peçete ile silebilirsiniz, gövde kısmını. Çünkü bana gelen sorular arasında en fazla orkidede mantar soruları geliyor. Bunun da sebebi orkidenin gövde kısmının sürekli sulu kalması, yani yanlış sulanma. O yüzden buna dikkat edin. Pencere kenarında bekletirseniz kısa süreliğine hemen kuruyacaktır. Ama ben özellikle bakın tomurcuk ve bu bölgelerde yapışkan izler olduğu için pamuklu bir kulak çöpüyle gördüğünüz gibi bu üzerindeki yapışkanları hafif bir şekilde almaya çalışıyorum ki üzerinde yapışkan izleri kalmasın diye. Evet, sizlere bu nem yağı ile ilgili bütün püf noktalara değinmeye çalıştım. Nem yağı gerçekten göreceksiniz, kullandıktan sonra böceklenmeleri çok iyi gelecektir. Elimden geldiğince sizlerin sormuş olduğu sorular doğrultusunda faydalı olabilecek videoları çekiyorum. Bakın peçete üzerinde görmüş olduğunuz siyah küçük şeyler, bunlar trips böceği. Özellikle sizlere bu trips böceğini de göstermek istedim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bana bol bol yorumlar yapabilirsiniz ve özellikle yorumlar kısmına eğer bu anlattığım şeyleri uyguluyorsanız ve bunlardan memnunsanız lütfen duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylelikle diğer kullanıcılar da fikir edinmiş olurlar. Beni Instagram adresimden takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktalar olarak takip edebilirsiniz. Hemen linkini bırakıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.